Bir sabah Londra'da sislerin arasında kaybolmuş bir günün ortasında manşetlerde soğuk bir rüzgar gibi dolaşan tek bir cümle vardı. Kocam her gece bir yaratığa dönüşüyor. Prenses Diana'nın bu açıklaması sadece birkaç saat içinde gazetelerin en ön sayfalarına taşınmıştı. Fakat bu sansasyonel haber ne kadar hızlı yayıldıysa o kadar hızlı da bastırıldı. İngiliz kraliyet ailesi sözcüleri tarafından yapılan acil bir açıklamayla Diana'nın sözlerinin yanlış anlaşıldığı duyurulmuş, her şey hızla sessizliğe gömülmüştü. Ancak sessizliğin ardında daha derin ve daha karanlık bir hikaye yatıyordu. Diana'nın açıklaması sıradan bir gaf değildi. Kraliyetin karanlık koridorlarında fısıldanan bazı sırların gün yüzüne çıkmasına ramak kalmıştı. Bu noktada devreye giren gizli bir örgüt vardı. The Order of the Black Circle. Bu örgüt, kraliyet ailesinin asırlardır sürdürdüğü, insanlığın bilmediği bir sırrın bekçisiydi. Diana'nın bu sırrı fark etmiş olması örgütü harekete geçirdi. Artık Diana susturulmalıydı, hem de sonsuza dek. Son zamanlarda Diana farkında olmadan bazı güçlerin hedefindeydi. İlk başta telefon hatlarının karıştığını düşünüyordu. Konuşmaları yarıda kesiliyor, bazı garip sesler duyuyordu. Fakat zamanla daha da belirginleşti. Arabasını park ettiği sokakta tanımadığı araçlar saatlerce onu izliyor, evinin yakınındaki sokak lambalarının altına gizlenmiş figürler onu gözlüyorlardı. Bir şeyler yanlıştı. Prenses, kraliyet protokolünden uzaklaştıkça bu his daha da güçleniyordu. Ancak en kötüsü kocası Charles'ın bu duruma tamamen kayıtsız kalmasıydı. Aksine onunla olan her konuşma Diana'yı daha da korkutuyordu. Bir gece Diana'ya kraliyet ailesine çok yakın bir kişi tarafından uyarıcı bir mesaj ulaştı. Mesaj kısa ve netti. Onlar senin her adımını izliyor, dikkatli ol. İsmi yok, imza yok. Sadece bu soğuk uyarı. Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable. And Diana's Diana kimin gönderdiğini bilmediği bu mesajın gerçekliğini sorgulamaya başladığında arkasında duran gölgelerin varlığını artık hissedebiliyordu. Her adımda daha dikkatli olmaya başlamış, ancak kendisini adım adım yaklaşan tehlikeye karşı hazırlıksız hissetmişti. Kraliyet ailesi bu durum karşısında tamamen sessiz kalmayı tercih etmişti. Basın mensupları Diana'yı sürekli takip ederken kraliyetten gelen resmi açıklamalar olayları örtbas etmek için bir perde görevi görüyordu. Diana ise bu sessizlik içinde daha da yalnızlaşıyordu. Kendi evinde dahi güvende hissetmemeye başlamıştı. Charles'ın tepkisizliği onu daha da kuşkuya sürüklüyordu. Evin karanlık koridorlarında yankılanan her adım onun için bir tehdidin habercisi gibiydi. Diana çevresinde bir çemberin giderek daraldığını hissediyordu. Konuştukça kraliyetin derinliklerinde gizlenen daha fazla karanlık sırrı keşfetmişti. Ancak bu sırları açığa çıkarmak onun için bir bedel anlamına gelecekti. Korkuyordu ama daha da kötüsü artık yalnız olmadığını biliyordu. Birkaç hafta sonra Paris'te trajik kazanın meydana geldiği gece Diana'nın peşindeki güçlerin harekete geçmesi kaçınılmaz hale geldi. Prenses Diana'nın basına yansıyan "kocam insan dışı bir varlık" sözleri halk arasında büyük bir merak uyandırırken kraliyet ailesinin derinliklerinde çok daha büyük bir krizi tetikledi. Bu sözler yüzyıllardır gizlenen bir sırrın perdesini aralamak üzereydi. Kraliyet ailesinin kadim bağları sadece dünya üzerinde değil belki de ötesinde bir yere dayanıyordu. İşte tam bu noktada bir gölge örgüt olan Black Circle devreye girdi. Bu örgüt tarih boyunca kraliyet ailesinin sırrını koruyan, görünmeyen bir güçtü. Kraliçenin ve kralların taçlarını güvende tutan bu gölgeler asla gün yüzüne çıkmamış, sadece en tehlikeli anlarda harekete geçmişlerdi. Diana'nın sözleri bu tehlikeli sinyallerden biriydi. Onlar için Diana artık sadece bir tehdit değil, kraliyetin içsel düzenini alt üst edebilecek bir tehlikeydi. Ve bu tehlikenin susturulması gerekiyordu. The Order of the Black Circle sıradan bir gizli örgüt değildi. Yüzyıllardır kraliyet ailesinin ve dünya sahnesindeki diğer birkaç güçlü ailenin insanlık dışı kökenlerini korumak ve gizlemek için çalışıyorlardı. Diana'nın fark ettiği gerçekler bu örgüt için kabul edilemezdi. Zira kraliyet ailesinin nesiller boyu süren hükümranlığı sadece siyasi bir güçten ibaret değildi. Bu insanların henüz tam anlamıyla kavrayamadığı bir güçtü. Diana bu sırrı çözmeye yaklaşmıştı ama yaklaşmak bile fazlaydı.
Her şey Diana'nın o cesur sözleri sarf etmesiyle başlamış gibi görünse de örgüt çok daha önceden Diana'nın farkına varmıştı. Onu sürekli izliyor, adımlarını takip ediyorlardı. Diana farkında olmadan örgütün gözünde hedef haline gelmişti. The Order of the Black Circle, Diana'nın Charles'la evliliğinde tuhaflıklar sezmeye başlamasıyla harekete geçti. Bir kraliçe adayı bu sırra bu kadar yakın olmamalıydı. Çünkü her şeyden önce Prenses Diana kraliyetin gizli kan bağlarına sahip değildi. Bir gece Diana uyumadan önce masanın üzerinde konmuş bir mektup buldu. Mektup zarif el yazısıyla yazılmıştı. Konuştuklarına dikkat et. Bazı sırlar gizli kalmalı. Onları ortaya çıkarmaya çalışmak seni felakete sürükler. Diana mektubu okurken bir an irkildi. Karanlık bir tehdit, üzerine doğru karanlık bir gölge gibi çöküyordu. O mektubun ardında kimlerin olduğunu bilmese de kimin yazdığına dair bir his vardı. Kraliyet ailesinin etrafında dolanan ve gölgelerde yaşayan karanlık güçler. O andan sonra Diana peşinde bir şeylerin dolaştığını daha net hissetmeye başladı. Buckingham Sarayı'nın soğuk koridorlarında yürürken her adımda ona eşlik eden bir varlık var gibiydi. Kendi odasına kapanmak istediğinde bile gözlerinin önünde beliren anlık gölgeler ve saniyelik hareketler hep birilerinin onu izlediğini hissettiriyordu. Sarayın dışında da işler farklı değildi. Londra sokaklarına dolaşırken her zaman uzaktan bir çift göz ona kilitlenmiş olurdu. Telefonlarına gelen garip sesler, yarıda kesilen konuşmalar, etrafındaki elektriğin sürekli dalgalanması. Hepsi Diana'yı deliliğin eşiğine sürüklüyordu. Bir gün Kensington Sarayı'ndan ayrılmak üzere arabasına binerken Diana dikkatini çeken bir detay fark etti. Yolun hemen köşesinde park etmiş siyah bir araç motoru çalışır vaziyette onu izliyordu. Araçtan dışarı bakan kimse yoktu, camlar karanlıktı. Ancak aracın orada olmasının nedeni belliydi. Onu izliyorlardı. Bu Diana için artık netleşmişti. Kraliyet ailesine çok yakın, hatta belki de içlerinden birileri onu gözlüyor, attığı her adımı takip ediyorlardı. Diana'nın artık güvenliği yoktu. Her geçen gün peşindeki bu gölgelerin çemberi biraz daha daralıyordu. Korku onu sarmalarken kime güveneceğini bilemiyordu. Güvendiği her yüz bir anlık karanlıkta kaybolan bir figüre dönüşmüştü. Artık Diana yalnızdı. The Order of the Black Circle'ın tek amacı Diana'nın susturulmasını sağlamaktı belki de. Ancak bunu öyle bir şekilde yapmalıydılar ki dünya bunun basit bir trajik kaza olduğuna inanmalıydı. Diana'yı köşeye sıkıştırıp onu susturmak için planlarını yavaşça devreye sokmaya başladılar. Her adım, her nefes ona daha da yakınlaşıyorlardı. Diana'nın çevresindeki güvenli alanlar birer birer kapanıyor, geriye sadece karanlıkta yankılanan tehditler kalıyordu. Her gece uyumadan önce Diana kendine bir soru soruyordu. Bu gece benim son gecem olabilir mi? Ve bu soru her gün daha da gerçek bir hal almaya başlamıştı. Gizli örgüt için geri sayım başlamıştı. Diana'nın da bilmediği tek şey bu geri sayımın ne kadar hızlı sona ereceğiydi. But I was actually crying out because I wanted to get better in order to go forward and continue my duty and my role as wife. Prenses Diana hayatı boyunca derin bir yalnızlık ve çaresizlik içinde yaşadı. Halkın sevgi dolu bakışları altında kendini yalnız hissettiği zamanlarda bir yol bulmuştu. Yazmak. Düşüncelerini ve korkularını satırlara dökmek. Diana için bir kaçıştı. Yıllarca bu günlükleri en karanlık sırlarını saklayan birer hazine kutusu gibi kullandı. Ancak evliliğinin son yıllarında yazdığı bazı satırlar sadece içsel bir rahatsızlığın değil, akıl almaz bir keşfin tanığı oldu. Kocası Charles'ın insan dışı yönlerini açığa vuran korkunç olaylar. Diana evliliklerinin ilk dönemlerinde Charles'ın gizemli tavırlarını fark etse de bunları başlangıçta sadece soğuk bir kişilik olarak yorumladı. Ancak zaman geçtikçe Charles'ın sadece ruhen değil fiziken de farklı olduğuna dair bazı ipuçları ortaya çıkmaya başladı. İlk dikkatini çeken şey Charles'ın gözlerinde gördüğü tuhaf, değişimvari bir ışıltıydı. Birkaç kez özellikle stresli anlarda göz bebeklerinin büyüyüp küçülmesini doğal olmayan bir hızda gözlemlemişti. Bir keresinde gecenin geç bir saatinde yanına gidip konuşmak istediğinde Charles'ın bakışları adeta bir insanınkinden çok daha farklı, daha derin ve soğuktu. O an Diana içinde tuhaf bir korkunun belirdiğini hissetti.
O zamana kadar aklında beliren bu tuhaflıkları bir kenara koymuş, yalnızca strese bağlamıştı. Ama yanılıyordu. Diana'nın gerçek anlamda dehşeti hissettiği ilk olay bir gece Buckingham Sarayı'nın loş koridorlarında yaşandı. Charles birkaç gündür nedense ortalarda görünmüyordu. Ve Diana bu durumu sorgulamaya başlamıştı. O gece sarayın bir köşesinde Charles'ı bulmaya karar verdi. Gizlice yürüyerek sessizce ona ulaşmaya çalıştı fakat bir kapının arkasında Charles'ın fısıldayan bir sesle konuştuğunu duydu. Kiminle konuştuğunu anlamak için kapıya yaklaştı. Ancak içeride başka biri yoktu. İçeriden gelen derin, yankılanan sesin Charles'ın sesine karıştığını fark etti. Odaya hafifçe göz attığında Charles'ın yüzünü bir gölgede sakladığını gördü. Ancak asıl dehşeti onun sırtına doğru beliren tuhaf, pul pul bir deri izlerini fark ettiğinde hissetti. Diana o an bir çığlık atmamak için kendini zor tuttu. Nefesini tutarak geri çekildi ve odayı hızla terk etti. O gece ilk defa kocasının tam anlamıyla ne olduğunu sorgulamaya başlamıştı. O korkunç geceden sonra Diana'nın yazdığı günlük sayfaları korkuyla dolmaya başladı. Bir yandan halka karşı kraliyet ailesinin mükemmel yüzünü sergilemeye çalışırken, diğer yandan kocasının insan olmadığını düşündüğü anlarla ilgili notlar alıyordu. Bir sayfaya şunları yazdı. Charles giderek daha da tuhaflaşıyor. Onunla konuştuğumda artık bir insanla değil, başka bir varlıkla konuşuyormuş gibi hissediyorum. Gözlerindeki o soğukluk, sesindeki titreşim. Geceleri uyuyamıyorum. Kendi evimde bile güvende hissetmiyorum. Onun gerçekte kim olduğunu anlamaya çalıştığım her an içimde derin bir korku uyanıyor. Beni izliyor, biliyorum. Kimse bana inanmaz ama kocam Charles insan değil. Bu satırları yazarken elleri titremiş, gözyaşları sayfalara dökülmüştü. Her geçen gün daha fazla korku ve paranoyanın esiri olmuştu. Charles artık onun için sadece bir eş değil, bir tehdit, bir yabancı, belki de başka bir dünyadan gelen bir varlık gibi görünüyordu. Ama en kötüsü Diana'nın bu sırrı kimseyle paylaşamayacak kadar yalnız olmasıydı. Günlüklerinde yazdığı başka bir olay, Diana'nın kocasını bir akşam vakti gizlice takip etmesiyle ilgiliydi. Charles'ın saraydan aniden kaybolduğu bir gece Diana onun peşine düştü. Çıkmaz bir yola varan dar bir geçitte Charles'ın ışık saçan tuhaf bir varlıkla konuştuğunu gördü. Diana gözlerine inanamıyordu. O varlık insan değildi. Vücudu ışık hüzmeleriyle kaplı, yer çekimine meydan okuyan bir şekilde havada duruyordu. Charles onunla konuşuyor, belki de emir alıyordu. Diana gördüğü şey karşısında donup kalmıştı. Anlam veremediği bu olay kocasının kim olduğunu sorgulamasına neden olmuştu. Günlüğünde bir sayfaya şunları yazmıştı. Charles'ın o gece gördüğüm şeyle konuşmasını asla unutmayacağım. Kocam kim? O varlık kimdi? Onun hayatındaki sırlar beni deliliğin eşiğine getiriyor. Artık kendime bile güvenemiyorum. Fakat bir gün bu sırrı ortaya çıkaracağım. Bu sır sadece benim sırrım olarak kalmayacak. Kazadan önce son notlar. Diana Paris'e gitmeden sadece birkaç gün önce günlüklerinde şunları yazdı. Beni susturmak istiyorlar. Biliyorum, sırrı öğrendim. Charles kocam değil. O bir insan değil. Kraliyet ailesi bambaşka bir gerçeğin parçası. Eğer başıma bir şey gelirse bunu dünya bilsin. Beni susturmak için bir şey yapacaklar ama onlar kazanamayacaklar. Bu not Diana'nın son yazdıkları arasındaydı. Paris'teki kaza gecesi ise Diana'nın susturulması için son hamleydi. Günlüklerinde yazdığı korkunç olaylar ve Charles'ın insan dışı doğasına dair ipuçları belki de kazanın basit bir trajedi olmadığını kanıtlıyordu. Paranormal bir karşılaşma. Karanlıktan gelen sesler. O gece Buckingham Sarayı'nda hava ağır ve bunaltıcıydı. Diana yatak odasında oturmuş, gecenin sessizliğini dinliyordu. Charles yine ortalarda yoktu. Son haftalarda bu tür kaybolmaları artık sıradan bir hale gelmişti. Ama bu sefer içindeki his farklıydı. Bir şeyler ters gidiyordu. O kadar netti ki kalbinde tuhaf bir ağırlık hissediyordu. Hava gitgide daha sıkışık bir hale bürünüyordu. Yatağında doğruldu. Karanlık koridorlardan gelen hafif bir fısıltı duydu. Saray büyük ve soğuktu ama bu fısıltılar normal değildi. Sanki her bir kelime ona ulaşmak için sarayın soğuk duvarlarını aşmaya çalışıyordu.
Fısıltılar başta anlaşılmazdı ama Diana yataktan kalkıp odanın ortasında durduğunda kelimeler netleşmeye başladı. Diana, Diana. Bir ses karanlıktan ona sesleniyordu. Kalbi çarpmaya başladı. Soğuk bir ter alnından süzüldü. Adı fısıldanıyordu. Tekrar ve tekrar. Bu ses kime aitti? Biri ona sesleniyor ama odada kimse yoktu. Diana dikkatle kapıya doğru ilerledi. Sessizce koridorlara açılan kapıyı araladı. Fısıltılar daha da güçlendi. Sarayın geniş koridorları karanlıktı. Tek ışık ayın solgun ışığıydı. Diana yavaşça koridor boyunca ilerlerken adımlarının yankısı duyuluyordu. Ama tek ses bu değildi. Fısıltı her adımda daha da belirginleşiyor, sanki adım adım ona yaklaşıyordu. Karanlığın içinde gözlerini kısarak etrafına bakmaya başladı. Bir gölge koridorun sonundaki köşede hafifçe kıpırdadı. Diana bir an duraksadı, nefesi hızlandı. Gölge ona doğru hareket ediyordu. Bu anlık bir yanılsama mıydı yoksa gerçekten biri mi vardı? Kalp atışları hızlanmıştı. Adeta bedeninde yankılanıyordu. Fakat bir süre sonra gölge adım atmayı bıraktı. Sanki sadece orada duruyor, Diana'yı izliyordu. Diana bilinmeyen bir gücün onu çektiğini hissediyordu ama içgüdüleri ona kaçması gerektiğini fısıldıyordu. Yine de bir adım daha attı. Koridorun sonunda büyük bir kapı vardı. Charles'ın özel çalışma odasıydı. Diana içinden gelen bir cesaretle kapıyı hafifçe itti. Kapı yavaşça açıldı ancak odadan yayılan hava normal değildi. Oda buz gibi soğuktu. Ama bir sıcaklık dalgası vücudunu sardı. İçeri adım attığında odanın ortasında duran Charles'ı gördü. Yüzü karanlıkla kaplıydı. Ama vücudu hafif bir ışıkla çevriliydi. Charles'ın arkasında başka bir figür duruyordu. Tam olarak seçilemiyordu ama Diana gözlerini kısarak baktığında figürün havada süzüldüğünü fark etti. Bacakları yoktu. Bu varlık bildiği hiçbir şeye benzemiyordu. Gözleri parlıyordu. Charles'ın omuzunun hemen üzerinde duruyor, başını yavaşça Diana'ya çeviriyordu. Bir anda varlığın gözleri Diana'yı kilitledi. Gözlerinde bir insanın bakışından çok daha fazlası vardı. Sanki zamanın ve mekanın ötesine bakan bir çift gözdü. Diana'nın içine işleyen bu bakışlar ruhunu emiyormuş gibi bir his yarattı. Saniyeler içinde kendini zayıflamış hissetti. Dizleri titredi ama gözlerini ayıramıyordu. Charles o varlıkla sessizce konuşuyor gibiydi ama hiçbir kelime ağzından çıkmıyordu. İkisi arasında bir iletişim, sözlerin ötesinde bir bağ vardı. Diana bu anın korkunç gerçekliğini idrak edemeden Charles aniden ona doğru döndü. "Burada ne işin var?" diye sordu. Ancak sesi tanıdık değildi. Diana'nın bildiği Charles'ın sesinden çok daha derin, çok daha yabancıydı. Sanki iki ses birden konuşuyordu. Biri Charles'ın, diğeri ise varlığın sesiydi. İkisi de birbiriyle karışıyor. Aynı anda yankılanıyordu. Diana adeta donmuş bir halde ona doğru adım atarken Charles'a bakıyordu. Charles'ın yüzü tanıdığı adamınkinden çok uzaktı. Gözleri karanlık bir derinliğe bürünmüş, ifadesi tamamen boşalmıştı. Adeta bir kabus gibi. Bir insan değil, başka bir şeydi. O an Diana bir adım geri çekildi ama ayakları yere mıhlanmış gibiydi. Korku bedenini esir almıştı. Charles ona yaklaştıkça arkasındaki varlık da onunla birlikte hareket ediyordu. Varlık adeta Charles'ın gölgesi gibiydi ama gölgeler insana bu kadar korku vermemeliydi. Diana gözlerini kaçırmak istedi ama varlığın gözlerinden kaçamıyordu. O an Charles'ın elini ona doğru uzattığını gördü. Fakat bu el bir insan elinden çok daha uzun ve şekilsizdi. Elin parmakları tuhaf bir şekilde uzuyor, karanlığa karışıyordu. Diana o an kocası olarak bildiği kişinin aslında kim ya da ne olduğunu sorgulamaya başladı. "Git buradan," diye bağırmak istedi ama sesi çıkmadı. Sanki odadaki tüm hava çekilmişti. Diana artık nefes alamıyordu. Tüm gücüyle geri adım atarak kapıya doğru koşmaya çalıştı ama kapı aniden kapandı. Odadaki varlık artık tamamen onu sarmıştı. Zihninde yankılanan bir ses vardı. "Bizi buldun ve artık kaçamayacaksın." Bu sözler Diana'nın beyninde yankılandı ve ardından varlık bir anda Charles'ın arkasına çekildi, karanlığın içine karıştı. Diana hızla odadan dışarı kaçtı. Nefes nefese kalmıştı. Kalbi göğsünden fırlayacak gibiydi. Gördüğü şeyin gerçek olup olmadığını bile bilmiyordu.
Belki de Charles hiçbir zaman o odada olmamıştı. Belki de bu sadece zihninde yaratılmış bir kabustu. Ama o geceden sonra Charles'a bir daha asla aynı gözle bakamadı. Çünkü artık emindi. Kocası sadece bir insan değildi. O çok daha korkunç bir şeydi. Ve onun söylediği hala aklında yankılanıyordu. Bizi buldun ve artık kaçamayacaksın. Son gün. Paris, 31 Ağustos 1997. Diana'nın Paris'e vardığı günün sabahında her şey sıradandı ama onun içinde bir şeyler huzursuzdu. Bu huzursuzluk birkaç haftadır peşini bırakmamıştı. Londra'dan uzaklaşmak istiyordu. Bu yüzden Paris'e gelmek bir kaçış gibi görünmüştü. Fakat hissettiği baskı onunla birlikte gelmişti. Geceleri bile takip edildiği hissi nefes almasını zorlaştırıyordu. Telefonları tuhaf sesler çıkarıyor, konuşmalar yarıda kesiliyordu. O gün şoförü Henry Paul ve sevgilisi Dodi Al-Fayed'le Ritz Oteli'ndeyken Diana'nın içine bir ağırlık çökmüştü. Her zamanki gibi halkın ve paparazilerin ilgisi üzerindeydi. Ancak bu sefer izleyiciler arasında sadece basın yoktu. Farklı bir şey vardı. Daha soğuk, daha ürpertici bir varlık hissediyordu. O gün peşinde olduklarından emindi. Çevresinde belirgin olmayan figürler, göz ucuyla fark ettiği karanlık bakışlar vardı. Kaldıkları otelin lobisinde beklerken birkaç kez göz göze geldiği siyah giyimli bir adam ona bakıyordu. Fakat gözlerindeki soğukluk bir insanınkinden çok daha farklıydı. Diana o an içgüdülerine güvenerek onun sıradan bir paparazi olmadığını fark etti. Hızla başını çevirdi ancak korkusu büyüyordu. Gece yarısına doğru Henry Paul onları otelden çıkarmak için geldiğinde paparazileri atlatmak için arka çıkıştan ayrılacakları söylenmişti. Ancak Diana'nın hissettiği takip çok daha derin bir tehditti. Otelin çıkışında bekleyen siyah bir Mercedes onları kaçırmaya hazırlanan bir araçtan çok bir tuzak gibiydi. Diana araca bindiğinde kalbinin hızlandığını hissetti. Gözleri bir an etrafı taradı. O sırada Ritz'in loş ışıkları altında yine o adamı gördü. Onu izliyordu. Diana adamın gözlerinin karanlık bir parıltıyla dolduğunu düşündü. O an ölümün çok yakın olduğunu fark etti. Araba hızla harekete geçti ama bu sadece bir kaçış değil, bir avdı. Henry Paul arabayı sürerken gerisinde bir yılan gibi süzülen paparazilerden kurtulmaya çalışıyordu. Ama Diana'nın fark ettiği bir şey vardı. Bu sadece gazetecilerin peşinde düştüğü bir kaçış değildi. Birkaç gün önce aldığı gizli bir uyarı mesajı zihninde yankılanıyordu. Biliyorlar, seni susturmak istiyorlar. Bu sözler beynine saplanmıştı. Kaçmak istiyordu ama geride bırakamadığı bir gölge vardı. Aracın arkasından onları takip eden araçlar hızla yol alıyordu. Ama içlerinden biri diğerlerinden farklıydı. Sadece basının ilgisini çeken bir paparazi değil, daha soğuk, daha tehlikeli bir güçtü. Araba Paris'in sessiz sokaklarında hızla ilerlerken Diana aynadan bir göz attı. Arkalarında bir araç vardı. Farları kısılmış, sanki sadece onları izlemek için var olan bir hayalet gibiydi. Araç diğerlerinden daha yakındı ama sürücüsünü seçemiyordu. Kalbinde bir sıkışma hissetti. Adeta bir ölüm yaklaşmış gibiydi. Bu his nefesini kesiyordu. Henry Paul peşindekilerden kurtulmak için hızlandıkça araba daha da kontrolden çıkıyordu. Diana bir noktada onların sadece basit bir kaçışın ötesinde ölüme doğru sürüklendiklerini anladı. Kör bir viraja yaklaştıklarında arabanın hızı korkutucu bir seviyeye ulaşmıştı. Tam o anda başka bir aracın farları kör edici bir ışık gibi onların üzerine çevrildi. Diana bir çığlık atmak istedi ama sesi boğazında düğümlendi. Gözlerini kapadı. O an her şey dondu. Zaman durdu. Önünde beliren ışık hüzmesi adeta başka bir dünyadan gelmiş bir çağrı gibiydi. 1 saniye, belki 2 saniye sürdü bu an. Ama bu sonsuz bir boşluk gibiydi. Gözlerini açtığında artık çok geçti. Ve nasıl olduysa hiçbir kamera kaza anını çekememişti. O an Diana için her şey durmuştu. Yavaşça bilinci kapanırken zihninde tuhaf bir huzur belirdi. Ama bu huzur ona ait değildi. Karanlık onu sardıkça içinde bir şeylerin eksik olduğunu fark etti. Olanları anlamlandırmaya çalıştı ama artık bedeni onu terk ediyordu. Son bir nefes, son bir bakış. Ardından gözlerini tamamen kapattı.
Kaza mahalline gelen ilk kişiler arasında bir sessizlik hakim olmuştu. Ancak dikkat çeken bir detay vardı. Tünelin ucunda kaza bölgesini izleyen siyah bir araç duruyordu. Bu araç diğerlerinden farklıydı. Aracın içindeki figür gözleriyle Diana'nın cansız bedenine bakıyordu. O kişi Diana'nın kaza anına kadar peşinde olan kişiydi. Hızla gözden kayboldu. Kimse ne gördüğünü tam olarak anlamadı. Sanki oraya ait değildi. Kazadan sonra basın olayı trajik bir kaza olarak adlandırsa da o gün tünelde olanlar hala tam olarak açıklanabilmiş değildi. Diana'nın ölümü bir sır perdesiyle örtüldü ama ardında bıraktığı izler silinmeyecekti. Son anlarında bile Diana çevresini saran karanlık güçlerin farkındaydı. Onu susturmak için bekleyen o soğuk gölgeler nihayet amacına ulaşmıştı. Fakat geriye kalan soru şuydu: bu bir kaza mıydı yoksa en başından planlanmış bir suikast mi? Diana sadece bir trafik kazasında hayatını kaybetmemişti. Susturulmuştu. Peşindeki karanlık güçler nihayet amacına ulaşmış, onun sesini sonsuza dek kısmıştı. Fakat bu karanlık güçlerin gölgesi sadece onun ölümüne kadar sürmemişti. Bu güçler ölümünden sonra da iz bırakmaya devam edecekti. Kaza sonrası Fransa'da ve İngiltere'de bazı yüksek rütbeli yetkililer Diana'nın son günlerinde çevresinde dolanan tuhaf olayları araştırmaya başladı. Ancak kısa sürede bu kişilerin peşine düşenler onları susturdu. Sanki biri ya da birileri bu araştırmaların çok ileri gitmesine izin vermiyordu. Tanıklar kayboldu, belgeler yok oldu. Soruşturmalar bir bir kapatıldı. Dünya üzerindeki bazı güçler Diana'nın ölümüne dair tüm izleri örtbas etmek için her yolu deniyordu. Gerçeği öğrenenler bir bir susturuldu ya da ölümle tehdit edildi. Ancak herkes biliyordu, Diana bir sır açığa çıkarmaya çok yaklaşmıştı ve bu sır açığa çıktığında dünya asla eskisi gibi olmayacaktı. Diana'nın ölümüyle birlikte onun çevresinde dönen paranormal varlıklar ve karanlık güçler de ortadan kaybolmuş değildi. Fakat bazılarına göre Diana'nın ölümüyle bu varlıklar tam anlamıyla serbest kalmıştı. Kraliyet ailesinin etrafında dolaşan bu güçler nesiller boyu gizlenmişti. Ancak Diana'nın kazadan kısa bir süre önce açığa çıkardığı gerçekler onları daha görünür kılmıştı. Artık kraliyetin bu güçlerle olan bağlantısı daha dikkat çekici bir hale geliyordu. Bazı tanıklar Diana'nın ölümünden sonra Kensington Sarayı'nın etrafında tuhaf olayların meydana geldiğini bildirdiler. Sarayın üstünde dolaşan tuhaf ışıklar, geceleri duyulan gizemli fısıltılar ve hiçliğin içinden gelen soğuk bir rüzgar. Birçok kişi bu olayları kraliyetin uzun süredir koruduğu güçlerin ortaya çıkması olarak nitelendirildi. Diana bu güçlerin gerçek yüzünü fark etmişti ama artık onları durduracak kimse yoktu. Kazadan birkaç hafta sonra Diana'nın ölümüne tanık olan bazı kişiler basına gizli bilgiler sızdırmaya çalıştı. Özellikle kaza sonrası tünelde görülen tuhaf aracın varlığı tanıklar tarafından defalarca dile getirilmişti. Ancak bu bilgiler halka ulaşmadan bir şekilde susturuluyordu. Tanıklar birer birer ortadan kayboluyordu. Kaza mahallinde çalışan bazı polis memurları tuhaf bir baskı altında olduklarını hissettiklerini söylemişlerdi. Bir gece kazayla ilgili bazı gizli belgeleri ele geçirdiğini iddia eden bir gazeteci esrarengiz bir şekilde hayatını kaybetti. Diana'nın ölümüne dair gerçekler yeniden karanlık bir örtüyle kaplanmaya başlamıştı. Fakat bu sırada bazı ifşalarda gün ışığına çıkmayı başardı. Diana'nın yakın çevresine yazdığı mektuplar ölümünden sonra ortaya çıktı. Bu mektuplarda Diana'nın kocası Charles hakkında yazdığı gizemli olaylar, kraliyet ailesinin insan dışı yönleri ve onu takip eden varlıklarla ilgili detaylar yer alıyordu. Bu mektuplar bir süreliğine basında yer aldı. Ancak kısa sürede geri çekildi. Kraliyet ailesi bu mektupları kişisel hayal kırıklıkları olarak nitelendirdi. Fakat halkın bir kısmı artık gerçeği biliyordu. Diana haklıydı. Bir şekilde halk Diana'yı çok seviyordu. Diana'nın yazdığı gizli mektuplar ve günlükler ölümünden sonra halkın gözünde onun haklılığını daha da güçlendirdi. Mektuplarda geçen şu cümle akıllardan asla silinmedi. Beni susturacaklar, biliyorum. Fakat gerçeği bildiğim için bu bedeli ödeyeceğim. Bir gün dünya öğrenecek. Diana dünyaya bir mesaj bırakmıştı. Gerçekler ne kadar derinlere gömülürse gömülsün, günün birinde mutlaka su yüzüne çıkacaktır. Diana'nın sesi belki de ölümünden sonra bile yankılanmaya devam edecekti. Well, we had unique pressures put upon us.
And we both tried our hardest to cover them up. But obviously... Günün sonunda dehşet veren bir gizemin içindeyiz. Peki ya biz? Hepimize anlatılan tarihin ardında ya da gerçeklerin ardında saklanan başka bir gerçek varsa ne yapacağız? Diana'nın keşfettiği sırların bir kazayla susturulmuş olması acaba sadece bir başlangıç mıydı? Kraliyet ailesi, dünya liderleri ve güç odakları tarafından kontrol edilen, gözlerimizin önünde duran ancak asla göremediğimiz karanlık bir oyun oynanıyor olabilir mi? Yüzyıllardır süregelen bu gölgeler sadece Diana'nın değil, belki de hepimizin peşinde. Belki de Diana'nın ölümünü bir kaza olarak kabul etmek bize dayatılan en büyük yalandı. Eğer öyleyse biz de bu büyük sırrın sadece sessiz tanıkları mıyız? Gerçek sandığımız kadar uzakta olmayabilir. Dünyanın yüzeyinin altında gizlenen bu karanlık sır çoktan gözlerimizin önüne serilmiş olabilir. Fakat biz bu gerçeği görmeye cesaret edebilecek miyiz? Diana sesini duyurmak için bedelini hayatıyla ödedi. Onun ölümünden sonra bile susturulamayan o yankı bizi uyandırmaya çalışıyor. Ama asıl soru şu: bu karanlık sırrı öğrenmeyi gerçekten istiyor muyuz? Eğer gözlerimizi açarsak gördüğümüz dünyayı geri alabiliriz. Belki de cevap sandığımızdan daha yakın ve bir o kadar da korkutucu.